Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patikli iplerden kullandım. Pudra pembe tonlarında. Şişlerim ise 3 numara böyle kısa 2 şiş hanımlar. Hemen modelimi de göstereyim. İşte modelimiz bu şekilde. 2 şiş ile dikişsiz çok güzel bir patik yaptım. Patiğimin gördüğünüz üzere hiçbir yerinde dikiş yok. Çok şık, zarif, şık bir patik oldu. Çeyizler için de çok uygun. Hanımlar, sadece patiğimizin bu arka bölümünü yaparken şöyle üçüncü bir şişe ihtiyacımız olacak. Yardımcı şişe. Bunu da videonun başında söyleyeyim. Çünkü arka bölümleri yaparken ilmekler tek şişte kasacağı için böyle yedek bir şiş kullanacağız. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Öncesinde hanımlar bakın, patiğimize şu bilek bölümünden başlıyoruz. Ön bölümü yapıyoruz. Sonra arka bölümünü örüp topuğu keserek patiğimizi bitiriyoruz. Aynı iple başlıyoruz. Hiç ip kırmadan patiğimizi tamamlıyoruz hanımlar. Hep birlikte başlayalım. Bilek bölümünden 11 ilmek olarak patiğimize başlayacağız hanımlar. 11 ilmeğimi atacağım. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve bir ilmek daha atıyorum, 11. 11 ilmeğimi attım. Hemen şuraya bir tane düğüm atacağım. Şöyle. 11 ilmeğimizi attık hanımlar. Bu bölüme haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün her iki tarafında düz örgü örerek haroşaları elde ediyorum. Sizler örgünün her iki tarafında da düz örgü örerek, ters örgü örerek haroşalarınızı oluşturabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırasıyla düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde bakın, ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz, şu minik ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde bir diş haroşamız oluştu. Burada 2 diş haroşamız olacak hanımlar. Tekrardan ön yüzdeyim. 11 ilmeğimi böyle düz olarak örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi düz, yani haroşa olarak örüyorum. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri düz örünce bir diş haroşamız oluyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın şimdi ön yüzdeyiz. Burada 2 diş haroşamız oluştu. Şimdi bu model tabanımızı oluşturacağız hanımlar. Modelimizin tam ortasında buğday başağı desenimiz var. Buğday başağı desenimizin sağında ve solunda da birer tane ters ilmeğimiz var. Patiğimizin şu kenarında da hanımlar, şu kenarlara da 3'er ilmek haroşamız var. Şimdi kenardaki 3 ilmek haroşamı yine düz olarak öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 3 ilmek. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3. 3 ilmek haroşamı ördüm. Hemen buğday başağı desenim için hanımlar, buraya 1 ilmek ters öreceğim ön yüze. Bakın, 1 ilmek ters ördüm. Ardından buğday başağı modelim 3 ilmekten oluşuyor. 3 ilmek düz örüyorum. Hemen buğday başağı yapacağım 3 ilmeğimin soluna da 1 ilmek ters örüyorum. Bu şekilde. Kalan 3 ilmeğin bu sol kenarda haroşamı düz olarak örüyorum. Ön yüzde ilk zemini kurduk. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü haroşa ilmeğimi düz ördüm. Buğday başağı modelimin yanında bakın, arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde ters ördüğümüz ilmeği arka yüzde düz örüyorum. Buğday başağı modelimin 3 ilmeğini arka yüzde ters örüyorum. Hemen yanında bakın, 1 ilmek düzüm var. Ön yüze ters düşecek bu. Son 3 ilmeğim haroşa, bunu da düz olarak örüyorum. Geri döndük, tekrar ön yüzdeyiz. Yine aynı işlemi bu sırada da tekrar edeceğiz hanımlar. Kenardaki 3 haroşamı örüyorum öncelikle. Buğday başağımın yanında bir ters ilmeğim var. Ters ördüm. Buğday başağımın 3 ilmeğini düz örüyorum. Hemen 3 ilmeğimin solunda bir tane tersim var. Ters olarak ördüm. Son 3 haroşa ilmeğimi düz olarak örüyorum.
Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimle birlikte şu ikinci, üçüncü ilmeğim haroşa ördüm. Hemen buğday başağımın yanında bir tane düzüm var. Yanında 3 tane buğday başağı modelimin 3 ilmeğini ters örüyorum arka yüzde. Tekrar yanında bakın bir ilmek düzümümüz var. Son 3 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük. Bu aşamada hanımlar hem ajurlarımızı yapmaya başlayacağız hem ilmek sayıları artacak. Buğday başağı modelimizi de kuracağız. Şimdi yapacağımız işlem şu. Ön yüzdeyiz. Öncelikle bu 3 ilmek haroşamız hanımlar model bitene kadar haroşa olarak örülüyor. 3 ilmek haroşamı ördükten sonra hemen ipimi şişime bir kere doluyorum. Yani ajurumu yaptım. Yanındaki bir ters ilmeğimi ters örüyorum. Model bitene kadar bu buğday başağının sağındaki ve solundaki ilmekler ön yüzde ters, arka yüzde düz olacak şekilde örülecek hanımlar. Bir tane tersimi ördüm. Bakın ajurumu yaptım. Bir ilmek ters ördüm. Şimdi önde 3 tane düz ilmeğim var. Ortanca ilmeğimin 4 ilmek altına ineceğim. Bakın ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4. Buraya girerek buradan uzunca bir şöyle ilmek çıkarttım. Buğday başağımın 3 ilmeğini düz örüyorum. Tekrar aynı yere şişimle girerek bir uzun ilmek daha çıkartıyorum. Hemen yanındaki bir tersim var. Ters ördüm. Şimdi buraya da ajurumu yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Diğer 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ajurlarla birlikte hem buraya model görüntüsü oluşuyor hem de ilmek sayıları artıyor hanımlar. Şişimizde 13 ilmeğimiz oldu. Arka yüzde bu ajur işlemi yapmayacağız. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen ikinci ve üçüncü haroşa ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzde ajurlarımızı ters örüyoruz. Bakın ajurumu ters ördüm. Yanında bir ilmek düzüm var, düz ördüm. Buğday başağı modelimde hanımlar bakın ipi kendime doğru alıyorum. Alttan aldığım uzun ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Buğday başağımın 3 ilmeğini ters örüyorum. Tekrardan bakın alttan çıkarttığım diğer uzun ilmeği de yine örmeden şişime aldım. Hemen yanında bir ilmek düz var. Düz ördüm. Ajurumu ters örüyorum arka yüzde. Son 3 haroşa ilmeğim düz örülüyor. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Ajurlara devam edeceğiz ön yüzde. Öncelikle yine kenardan 3 haroşamı örüyorum. Ardından hanımlar şimdi 3 tane haroşamdan sonra bakın ajurlarımız burada sağa ve sola açılıyor. Gördüğünüz gibi. 3 haroşamdan hemen sonra yeniden bakın bir ajur daha yaptım. İkinci ajurumu açtım buraya. Bir ajurlu ilmeklerimizi hanımlar ön yüzde düz örüyoruz. Bakın bir önceki ajurumu düz ördüm. Bu ters ilmeğimi yine ters örüyorum. Bu aşamada hanımlar alttan çıkarttığım uzun ilmek var. Bir de buğday başağımın ilk ilmeği var, düz ilmek. Bu uzun ilmekle düz ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Bu ortadaki ilmeğimi yine düz ördüm. Yine burada bir uzun ilmek var, bir üçüncü ilmek var. Bu uzun ilmeğimi üçüncü ilmeğimin önüne getirip şöyle bırakıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde. Hemen yanında bir tersim var, ters ördüm. Ardından bakın ajurlu olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Hemen buraya da bakın bir tane ajur yaptım. Ajurlu ilmeğimden sonra buradaki ajurumuz da sola doğru kayıyor. Ajurumdan sonra 3 haroşamı düz olarak örüyorum. Geri döndük, arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 haroşamı ördüm. Ajurlu olan ilmeğimiz ters örülüyor. Bakın yanında bir tane daha ters ilmeğim var. Bakın ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Arka yüzde bu 3 tane buğday başağı ilmeğimi ters örüyorum. Yanında bir ilmek düz var. Düz ördüm. Ön yüze ters düşüyor. Bu buğday başağımızın ön yüzde sağında ve solunda birer ters ilmeğimiz vardı. Bir ilmek düz ördükten sonra bakın bir yanındaki ters ilmeğimi ters ördüm. Ajurumu da ters ördüm. Son 3 ilmeğimi düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde şişimizde şu anda 15 ilmeğimiz oldu. Tekrardan ön yüzdeyiz. Ajurlara ve buğday başağına devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü haroşamı ördüm. Hemen 3 tane haroşadan sonra tekrar bakın ipi şişime doladım. Ajurumu yaptım. Yanına 2 ilmek düz ördüm. Yanına bir tane ters örüyorum. Hemen tekrardan ilk modelimizi yaparken ön yüzde 4 sıra ördükten sonra buğday başağı yapmıştık. Artık ilk modele mahsustu o. Şimdi buğday başağı modelimiz arka yüzde biter bitmez ön yüzde hemen yenisini yapacağız. Önde 3 ilmeğim var. Tam ortadaki ilmeğimin şu ilmeğimin 4 ilmek altına ineceğim araya bakın. 1, 2, 3, 4. Buradan uzunca bir ilmek çıkartıyorum. 3 ilmek örüyorum.
Ve tekrar aynı yere girerek bir uzun ilmek daha çıkartıyorum. Hemen bu kenara bir tane tersim var. Tersimi ördüm. Hemen yanında 2 tane düzüm var. Bakın ajurlu ilmeğimi de düz ördüm. Hemen bu 3 tane haroşamın önüne tekrar ajurumu yapıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. 3 haroşamı düz örüyorum. Bu şekilde. Arka yüzdeyim. Tekrar kenar ilmeğimle birlikte şu 3 haroşamı ördüm. Ajurlarımı ters örüyorum. Bakın burada bir ilmek ters ördüm. 2, 3 tane ters ilmeğim oldu. Burada bakın burada bir ilmek düzüm var, düz ördüm. İpi kendime doğru alıyorum. Alttan ön yüze çıkarttığım uzun ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 3 ilmek ters örüyorum. Ve tekrar alttan uzun ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Yanında bir ilmek düzüm var. Tekrardan burada 1, 2, bakın ajurlu ilmeğimi de ters ördüm. 3 ilmek ters ördüm. Son 3 haroşa ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Bakın burada 3 tane ajurumuz oluştu. 5 ajur oluşana kadar böyle devam edeceğiz hanımlar. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ve 3. ilmeğimi ördüm. Hemen ajurumu yapıyorum. Yine bakın 4. ajurumuzu açtık. Şimdi ajurumu yaptıktan sonra bakın ters ilmeğime kadar olan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Hemen buradaki bir tersimi ters örüyorum. Bu sırada bakın alttan aldığım uzun ilmek ile şu ilk düz ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Yanındaki ortadaki ilmeğimi de düz ördüm. Bakın burada bir uzun ilmeğimiz var. Bir de 3. ilmeğimiz var. Uzun ilmeği 3. ilmeğimin önüne getiriyorum. İkisini keserek ördüm. 2. buğday başağımızı da böylece yaptık hanımlar. Şeklimiz şöyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş model kendini göstermeye başlıyor. Hemen yanına bir tersimi ördüm. Bu ajurlu ilmeğime kadar düz öreceğim hanımlar. Bakın 1, 2, sonuncu ajurlu ilmeğimi de 3 düz olarak ördüm. Hemen buraya da ajurumu yapıyorum. 4. ajurumu yaptım buraya da. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Arka yüzdeyim. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Haroşalarım 2 haroşam daha var. Düz ördüm. Bakın ajurlu ilmeklerimi buraları tamamen ters örüyorum arka yüzde. Burada bir ilmek düzümü düz ördüm. Buğday başağımın 3 ilmeğini arka yüzde ters örüyorum. Yanında hemen bir tane daha düzüm var. Haroşalarıma kadar ters öreceğim. Bakın ajurlu ilmeğimi de ters ördüm. 3 haroşam düz örülüyor. Ön yüzdeyiz hanımlar. Hem ilmek sayıları artıyor hem de model kendini yavaş yavaş gösteriyor burada görüldüğü gibi. Hemen devam edelim. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ve 3. ilmeğimi ördüm. Burada 5. ve sonuncu ajurumuzu yapacağız. İpimi şişime doluyorum. Hemen yanındaki ilmeklerimi ters ilmeğime kadar düz olarak örüyorum. Bakın ters ilmeğime geldim. Ters ilmeğimi ters ördüm. Arka yüzde en son buğday başağı modelimizin ilmeklerini ters örmüştük. Ön yüzde 3. desenimizi başlatacağız. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına inerek şöyle 1, 2, 3, şu 4. Uzunca bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek örüyorum. Tekrar aynı yere girerek bir uzun ilmek daha çıkarttım. Ardından yanındaki bir tersimi ters örüyorum hanımlar. Ardından ajurlu ilmeğime kadar öreceğim. Bakın ajurlu ilmeğim burada. Bunu da ördüm. İpimi şişime doluyorum. Bakın 5. ajurumuzu açtık burada da. Son 3 haroşa ilmeğimi düz ördüm. Bakın ilk ajurlu desenimizi şurayı bitirdik. 5 ajurdan oluşan desenimizi bitirdik hanımlar. Ön yüzde 2. ajurumuza başlayacağız. 2. ajurlu desenimize başlayacağız daha doğrusu. Arka yüzdeyim. İlmekleri yine gördüğüm gibi örüyorum. 3 haroşamı ördükten sonra ajurlu olan ilmeğim dahil diğerlerini ters örüyorum. Burada bir ilmek düzüm var. Düz ördüm. İpi kendime doğru alıyorum. Alttan aldığım uzun ilmeği örmeden şişime aldım. 3 ters ördüm. Tekrar alttan aldığım diğer uzun ilmeği de örmeden sağ şişime aldım. Yanında bir ilmek düzüm var. Bu aradaki ilmekler ters örülüyor. Bakın ajurumu da ters ördüm. Son 3 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Şimdi 2. ajurlu modelimize, yani şu modelimize başlayacağız. Hep 5'er tane ajur var. Bakın ilk modelimizde 5 tane ajur yapmıştık. Şimdi ikincisinde de 5 tane ajurumuzu yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. 2. ve 3. ilmeğimi ördüm. Ajurlarımızı hanımlar her defasında şeyden başlatacağız. Hani bu buğday başağı modelimizin hemen yanındaki ters ilmeğimizin önünden başlatacağız ajurlarımızı.
Şimdi 3 haroşamı ördükten sonra bu ters ilmeğime kadar düz olarak öreceğim yine bakın. Bu aradaki ters ilmeğime geldim. Hemen buraya ikinci ajurlu modelimin ilk ajurunu başlatıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Hemen bir tersimi ters örüyorum. Alttan aldığım uzun ilmek ile çıkarttığım uzun ilmek ile öndeki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. Ortadaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Diğer uzun ilmeğimi de üçüncü ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini bir örüyorum. Ters ilmeğimi ters ördüm. Şimdi bu sol taraftaki ajurumuzu da yapacağız ters ilmekten sonra. İpimi şişime bir kere doladım. Yani ajurumu yaptım. Buradaki ilmeklerimiz düz örülüyor. Son 3 ilmeğim zaten haroşaydı. Bunu da düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. 3 tane haroşamı ördüm. Ortadaki ters ilmeğime kadar ters olarak öreceğim. Buğday başağımın yanındaki ters ilmeğim. Evet bakın. Bu ters ilmek arka yüzde bakın düz olarak örülüyor. Şöyle buğday başağımın 3 ilmeğini ters örüyorum. Hemen yanında bir düzüm var. Bu ajurum dahil diğer ilmekleri ters örüyorum. Son 3 ilmeğime geldim. Haroşa bunları düz örüyorum. Bu şekilde. Tekrar ön yüzdeyiz. Ajurlarımıza ve buğday başağımıza yine devam edeceğiz. Şimdi ikinci ajurlarımızı açacağız hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü haroşamı ördüm. Burada hanımlar yapacağımız işlem şu. Bakın bir ajur yapmıştık. Ajuruma kadar öreceğim. Ajur yaptığım ilmeğime kadar öreceğim. Bakın. Bakın ajur yaptığım ilmeğim burada. Hemen bu sağ tarafa bir ilmek daha ajur yapıyorum. Bakın ipimi şişime doladım. Bir önceki ajurumu yine düz örüyorum. Burada ajurumuz sağa doğru kaydı. Sol tarafta da sola doğru kayacak. Hemen tersimi ters ördüm. Buğday başağıma devam ediyorum. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına inerek uzunca bir ilmek çıkarttım. Yanına 3 ilmek düz örüyorum. Aynı yere tekrar girerek bir ilmek daha çıkarttım. Hemen yanındaki tersimi ters ördüm. Bakın burada da ajur sola doğru kayacak. Bir önceki ajurumu düz örüyorum. Hemen yanına bir tane ajur yapıyorum. Bakın ajurumu ördükten sonra ikinci ajurumu yaptım. Şu birinci ajurumuzdu. Bu ikinci. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son 3 ilmeğim haroşaydı. Zaten bunlar da düz örülüyor. Bu şekilde. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. 3 haroşamı düz ördüm. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın buğday başağımın yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Bu aşamada alttan aldığım uzun ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmek ters ördüm. Yine uzun ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Yanına bir düz ördüm. Ardından diğer ilmekleri ters örüyorum. Son 3 ilmeğim haroşa olduğu için bakın son 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Gördüğünüz gibi modelimizde şeklimiz tamamen kendini göstermeye başladı bu aşamada. Yeniden devam edelim. Kafanız karışmasın. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ördüm. Bakın bu yine ajur yaptığım ilmeğe kadar öreceğim. Bakın en son ajur yaptığım ilmeğim buradaydı. Hemen bunun sağ köşesine bakın hiza belli. Şu hizaya tekrar bakın üçüncü ajurumu açıyorum. Yanına 2 ilmek daha ördüm. Bir önceki sırada yaptığımız ajurları düz örüyoruz. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Bu aşamada uzun ilmeğim ile ilk ilmeğimin ikisini keserek ördüm. Ortadaki bir ilmeğim düz örülüyor. Sonra bu ikinci uzun ilmeğimi de üçüncü ilmeğimin önüne koydum. İkisini keserek ördüm. Bir tersimi ters ördüm. Ardından yanına bakın ajurumu da ördüm. 2 ilmek ördükten sonra yine ipimi şişime doluyorum. Bu tarafa da üçüncü ajurumuzu açtık. Hemen yanındaki ilmeklerimi düz örüyorum. Son 3 ilmeğim haroşa, bunu da yine düz ördüm hanımlar. Bu şekilde 3. ajurumuzu da açtık. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 3 tane haroşamı ördüm. Diğer ilmeklerim ters örülüyor. Bakın sadece buğday başağımın yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Buğday başağımın 3 ilmeğini de yine ters ördüm. Buradaki bir düzümü yine düz ördüm. Yanındaki ilmekleri bakın ajurum dahil ters olarak örüyorum. Son 3 haroşa ilmeğimi düz olarak ördüm.
Geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Şimdi 4. ajurlarımızı açacağız. Buğday başağımızı da yapacağız yine. Kenar ilmeğimi aldım. 2. ve 3. haroşamı ördüm. Tekrardan bakın şu ajuruma kadar öreceğim. En son ajurum şuydu. Ajurlu ilmeğim buydu. Bakın. Buraya kadar 5 ilmeğim var. Bu 5 ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya bak. Şöyle ajurumu yaptım. Bakın 4. ajurumuzu açtık. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Bu ters ilmeğimi ters ördüm. Tekrardan bakın buğday başağını yapıyoruz. Ortadaki ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmek altına indim. Şöyle buradan uzunca bir ilmek çıkarttım. Öndeki 3 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar aynı yere gelip yine uzun bir ilmek daha çıkarttım. Hemen yanındaki bir ilmeğimi ters ördüm. Şimdi ajuruma kadar düz öreceğim. Bakın. Şu en son ajur ilmeğim şuydu. Bunu ördükten sonra hemen buraya bir ilmek daha ajur yapıyorum. Ajur gördüğünüz üzere sola doğru kayıyor. Yanındaki ilmeklerimi düz örüyorum. Son 3 ilmeğim haroşa. Yine bunu da düz ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Yine bakın bunları ters örüyorum. Buğday başağımın yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Alttan aldığım uzun ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmek ters ördüm ve diğer alttan aldığım uzun ilmeği örmeden aldım. Yanında bir düzüm var. Diğer taraftaki bu ilmeklerimi de yine ters örüyorum. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Haroşa olduğu için bunları da düz ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Bakın burada 1, 2, 3, 4 ajurumuz oldu. 5. ve sonuncu ajurumuzu bu sıramızda açacağız. Öncelikle kenardaki 3 ilmeğimi örüyorum. Şu 3 ilmek oldu. Şimdi ajuruma kadar öreceğim. Yani burada 5 ilmek var. Bakın ajurum burada. Aynı hizadan şuraya bir ilmek daha ajur yapıyorum. Yani ipimi şişime doladım. Ters ilmeğime kadar olan ilmekleri düz örüyorum. Tersimi ters ördüm. Bakın bu uzun ilmek ile öndeki ilmeğin ikisini birden ördüm. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Sonra diğer bu uzun ilmeği de 3. ilmeğin önüne getirdim. İkisini keserek örüyorum hanımlar. Yanında bir tane tersim var. Tekrar ajuruma kadar öreceğim. Bakın ajur ilmeğim burada. Bunu da örüyorum. Tekrar 5. ajurumu buraya yapıyorum. Yanındaki ilmeklerim düz örülüyor. Son 3 ilmeğim haroşa. Bunları da düz örüyorum. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Haroşalarımız haroşa, düz ilmekler düz, ters ilmekler ters olarak patiğimizin arka yüzünde örülüyor. Bakın bir düz ilmeğim var. Buğday başağımın 3 ilmeğini ters ördüm. Hemen yanında bir düzüm var. Son 3 ilmeğe kadar haroşama kadar olan ilmeklerimi yine ters örüyorum. Son 3 haroşam düz olarak örülüyor. Döndük hanımlar tekrar. Ön yüzdeyiz. Artık bakın 2. ajurlu modelimizi de bitirdik. Bakın hanımlar. Burada ilk modelimizde 5 ajur vardı. İkincide de 5 ajurumuz var. Şimdi şu 3. modelimizi başlatacağız hanımlar. Burada da yine 5 tane ajurumuz olacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Hemen sizlere yine bunun kurulumunu da anlatayım. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. 2. ve 3. haroşa ilmeğimi ördüm. Hanımlar 2. ajurumuzu başlattığımız gibi hemen buğday başağımın yanındaki bir ters ilmeğim var. Buraya kadar öreceğim. 3. ajurumu da başlatacağım. Hemen oraya kadar olan ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde. Bakın ters ilmeğime kadar ördüm. Hemen ajurumu yapıyorum. Yanına bir tane ters ördüm. Tekrar buğday başağımızı yapacağız. Ortanca ilmeğimin 1, 2, 3, şurası 4. 4 ilmek altına inerek uzun bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek düz örüyorum. Aynı yere tekrar şişimle girip bir ilmek daha çıkarttım. Yanındaki bir tersimi ters ördüm. Hemen ardından buraya da bir tane ajurumu yapıyorum. Gördüğünüz gibi ipimi şişime şöyle bir kere doladım. Haroşalarıma kadar olan ilmeklerimi düz örüyorum.
Son 3 haroşamı da aynı şekilde düz ördüm. Bu şekilde hanımlar. Modelimizi ön yüzde tamamladık. Model böyle devam ediyor hanımlar. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde ördüm geldim. Ön yüzdeyiz. Şimdi ikinci ajurlarımızı açacağız. Bakın ajurlu ilmeğimize kadar öreceğiz. Şuraya kadar öreceğiz. Öncelikle 3 haroşam düz olarak ördüm. Yine diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın hanımlar, bir önünde ajurum var. Buraya kadar ördüm. Şimdi bir tane daha ajur yapıyorum. Bir önceki sıradaki ajurumu düz ördüm. Aradaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Ardından şu uzun ilmek ile önündeki ilmeğin ikisini birlikte keserek ördüm. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Ardından tekrardan bu alttan aldığım uzun ilmek ile üçüncü ilmeğimi birlikte keserek ördüm. Yanındaki ters ilmeğimi ters ördüm. Bakın bu sol taraftaki ajurumu bir tane düz ördükten sonra burada da ajur sola doğru kayacak. Hemen yine ajurumu yapıyorum. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son 3 haroşam zaten düz örülüyor. Bu şekilde. Bakın ikinci ajuru da yaptık hanımlar. Ajurlarımız bu şekilde. Bu sağ taraftaki ajur sağa doğru kayarken sol taraftaki ajur sola doğru kayacak. Yine ikinci modelle aynı şekilde. Birinci ve ikinci modelle aynı şekilde modelimizi yapacağız hanımlar. Ben bu patiğime toplamda bu ajurlu desenden bakın şu 1, 2, 3, 4 tane yaptım. İlk ikisini birlikte bitirdik. Üçüncüyü de başlattık. Üçüncü ajurlu modelimizde de burada 5 tane ajur olana kadar devam edeceğiz. Ardından hemen dördüncü modeli başlatacağız hanımlar. Bakın burada dördüncü modeli başlatacağız. Dördüncü modele de 5 tane ajur yapacağız hanımlar. O zamana kadar da şişimizde toplam ilmek sayısı 51 olacak. Çünkü her ajurda ilmek sayısı artıyor. 51 ilmek olacak. Bu şekilde toplamda 51 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin ön bölümünü zaten buğday başağı anlaşılmıştı. Birlikte toplamda zaten bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane buğday başağı desenimizi yaptık. İlk ajurlu modeli bitirdik. İkinciyi bitirdik. Üçüncüye de birlikte başladık zaten. Bu modelimizi hanımlar bu şekilde tamamlayalım gelelim. Ardından birlikte patiğimizin taban bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin bu ön bölümünü tamamladım. Toplamda bakın 1, 2, 3, 4 tane ajurlu model yaptım. Dördüncü modelimin 5. ajurunu yapmıştım en son. Şimdi ön yüzdeyim. Ve şişimizde 51 ilmeğimiz var. Bu aşamada yapacağımız işlem şu. İlmeklerimizin hepsini hanımlar sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz. Hepsini artık model kurmayacağız. Bu şekilde. Bu aradaki ilmeklerimiz dahil sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Ön yüzde, arka yüzde de ilmeklerimizin tamamını, hepsini ters olarak örelim. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimin hepsini ördüm. Şimdi burundan başlayarak bu kısımdan patiğimizin şu taban kısmında kesimler yapacağız. Şu tabanımızda toplamda 11 ilmek var. Şişimizde 51 ilmek vardı hanımlar. Böyle taban kısmı için 11 ilmek ayırınca geriye 40 ilmek kalıyor. Kalan 40 ilmeği de sağ ve sol kenara eşit olarak paylaştırınca yanlara da 20'şer ilmek düşüyor. Öncelikle hanımlar kenardan 20 ilmeğimi normal düz olarak öreceğim. Kenar ilmeğim 1, ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sağ kenardaki 20 ilmeğimi ördüm hanımlar. Patiğimizin tabanı 11 ilmek olacaktı. Şimdi 11 ilmek daha öreceğim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ilmek öreceğiz hanımlar. 10 ilmeğimi ördüm. 11.yi örerken bakın öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Burada normalde 20 ilmek kalacaktı. Şu an 19 ilmek kaldı hanımlar. Çünkü burada bir tane kesim yaptık. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Şu an arka yüzdeyiz hanımlar. İlk ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi bakın ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Burada da yine 10 ilmek ördüm. 11.yi örerken arka yüzde olduğum için şu öndeki 2 ilmeği keserek örüyorum. Arka yüzde tersten kesim yapıyoruz. Ön yüzde düzden kesim yapıyoruz. Kesimden sonra geri dönüyorum. Bakın ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek örüyoruz. Bakın 11. ilmekte şişten de bir ilmek alıyoruz. İkisini keserek örüyoruz. 10 ilmek örüyoruz. 11. de kesim yapıyoruz. Ön yüzdeysek 11. ilmeği normal düzden kesim yapıyoruz. Arka yüzdeysek de 11. ilmeği hemen yanındaki ilmek ile birlikte tersten kesim yapıyoruz. Kesimden sonra yine geri döndüm. Yine bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Şu 11. ilmekte şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini tersten keserek ördüm. Geri dönüyorum. Yine bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. 10 ilmek öreceğim. Hatta her defasında saymaya gerek yok. Taban ile yandaki ilmekler arasında bakın bir boşluk var. Bu tabanda son bir ilmek kalana kadar örüyoruz. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar burada tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın şurada ayrık bir görüntü var. Taban ile kenarlardaki ilmekler arasında. Yine şurada son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yine bakın şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini tersten keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz hanımlar. Bu şekilde tabanımızı oluşturuyoruz. Tabanda 11 ilmek vardı. 10 ilmek öreceğiz. 11. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki bu ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanımız için kullandığımız 11 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu taban bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi 11 ilmek üzerinden keselim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin taban kısmını ördüm geldim, tabanımızı oluşturduk. Şişimizde şu an sadece 11 ilmeğimiz kaldı. Videonun başında da söylediğim gibi hani 7 kişiye ihtiyacımız olacak demiştim bir şey. Evet, şimdi bu 7 kişimizi de kullanacağız hanımlar. Şimdi bu sıradaki kenar ilmek yerlerinden ilmekler çıkaracağız. Şu ipimi şöyle uzatarak alıyorum. Şu kenardan başlayarak ilmek çıkartacağım hanımlar. Bakın bu pudra rengi ipimi şöyle gevşek bir şekilde şu arada bırakıyorum. İp burada böyle kalmayacak. İlmek çıkartırken aralardan bu ipleri de gizleyeceğiz. Bakın şöyle biraz gevşek, esnek bir şekilde pudra ipimi şöyle ayarlıyorum. Bırakıyorum. Şimdi ilk kenar ilmek yerinden başlayarak, şuradan başlayarak böyle sırayla kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkartıyorum. Bakın hanımlar. İlmeğin iki kanadına birden. Birinci ilmeğim. 2 3. Bu aşamada şu arkadaki ipin altından girerek bakın ilmek çıkartıyorum. 4. Böyle ip böylece böyle uzun uzadıya kalmıyor. Arada ipleri kaybetmiş oluyoruz. 4 ilmeğim oldu. 5 6 7. Gördüğünüz gibi şu ipin bir altından bir üstünden girerek böyle ilmekler çıkartıyoruz. Şu 8. ilmeğimiz. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 şu 18 şu 19 20 21 22 23 24. Bu kenardan 24 ilmek çıkarttık hanımlar. 24 ilmek bu şu kenarımızdan çıkarttık. Şimdi bu tabanda 11 ilmeğimiz vardı. 11 ilmeğin altısını buraya örüyorum normal düz olarak. 3 oldu. 4 5 6. Şimdi kalan 5 ilmeği de diğer şişime öreceğim. Düz olarak buradaki ilmeklerimi de yine ördüm. Şimdi hanımlar şu kenardan ilmek çıkaracağız. Şurada 5 ilmek vardı. Diğer taraftan 24 ilmek çıkartmıştık. Burada da bakın şu kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartmaya devam edeceğim. 24 ilmek çıkaracağız. Şimdi bir ilmek çıkarttım. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, şu 23, son kenar ilmek yerine de girerek bir ilmek daha çıkarttım. 24. 24 ilmek de bu taraftan çıkarttık. 24 ilmek bu kenardan, 24 karşı taraftan çıkarttık. Toplam 48 ilmek oldu. 11 ilmek de tabanımızda vardı. Şişlerdeki, şuralardaki toplam ilmek sayısı 59 oldu hanımlar. Şöyle. Patiğimizin görüntüsü bu şekilde. Şimdi arka bölümünü yapacağız hanımlar. Yani şu bölümü. Hanımlar, patiğimizin şu kenarlarına ben 5'er ilmek haroşa ördüm. Aralardaki ilmekleri de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ördüm. Ben haroşalarımı örgümün hemen arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyordum. Hemen bu kenardaki ilk 5 ilmeğim haroşa. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum, haroşalarımı düz öreceğim. Haroşayı ters örenler bu bölümlerde ters örgü uygulaması yapacaklar. Şu ikinci ilmeğim, şu üçüncü, bakın haroşalarım bunlar. Şu dördüncü haroşa ilmeğim, şu da 5. 5 ilmek haroşamı ördüm. Bakın buraya bir diş haroşa düştü. Diğer ilmeklerimi de bakın şu anda arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. Evet, buradaki ilmekleri ördüm. Şimdi diğer taraftaki ilmekleri de yine devam edeceğim örmeye. Zaten ördükçe hanımlar buralar açılacak. Bir daha rahat örülür hale gelecek birkaç sıra ördükten sonra. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örmeye devam ediyorum. Sadece kenardaki son 5 ilmeğim haroşa olacak. Onu düz öreceğim. Sadece 5'er ilmek haroşalarımızı hem arka yüzde düz örüyorum. Diğer ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örüyorum hanımlar. Bakın burada son 5 ilmeğim kaldı. Bunları haroşalarımı düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bakın buralarda birer diş haroşamız oluştu. Bu işleme devam edeceğiz. Diğer uca kadar gideceğiz, geleceğiz. Öncelikle yine 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şöyle. Diğer ilmeklerimi de şu anda ön yüzdeyim. Tekrar düz olarak öreceğim. Diğer uca kadar gideceğiz, geleceğiz. Gideceğiz, geleceğiz. Arka bölümde yapılacak başka bir detay, bir model, ayrıntı hiçbir şey yok. Sırasıyla ilmeklerimi örüyorum. Burayı tamamladık. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Sonrasında hanımlar zaten burası açılacak. İlmekler tek şişte toplanacak hale gelecek açıldıkça. Bakın son 5 ilmeğim kaldı. Bunları da yine haroşa yani düz olarak örüyorum. Geri geldik. Geri döndük. Daha doğrusu. Tekrar arka yüzdeyiz. Yine ilk 5 ilmeğim haroşa düz öreceğim. Şu birinci ilmeğim, şu 2, 3, 4, 5. Diğer ilmeklerimi de şu an arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Patiğimizin arkası bundan ibaret hanımlar. Böyle bir uçtan bir uca gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece kenarlardaki 5'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örüyoruz hanımlar. Yine diğer uca, diğer şeye geçtim. Buradaki ilmeklerimi de ters örmeye devam edeceğim. Son 5 ilmeğim kalana kadar ters öreceğim. Son 5 ilmeğim haroşa, haroşalarımı düz öreceğim. Bakın son 5 ilmeğime geldim. Haroşa olduğu için bunları düz örüyorum.
Evet hanımlar, şöyle baktığımız anda şu kenarlarda hem burada hem burada ikişer diş haroşamız oldu. Bakın şu bir, şu ikinci diş haroşamız. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne şuraya toplamda 16 diş 16 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldim. Bu aşamada hanımlar sizler patiğinizi ayağınıza deneyerek yapın. Yani bir miktar daha ördükten sonra şöyle patiğinizi ayağınıza giyin, ölçün, deneyin. Patiğinizin arka bölümünü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Hani bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Sonra büyük oldu, küçük oldu gibi bir sorun yaşamazsınız. Dediğim gibi ben 16 diş haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu arka bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi kendi ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte topuk kesimi yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim 16 sıra haroşa ördüm buraya. Şimdi topuk kesimini yapacağız. Bu aşamada hanımlar topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda bu sol tarafa, sol şişime 26 ilmek ayırdım. Kalan şişlerin hepsi de bu sağ şişimde. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Hanımlar, topuk bölümünde yine kenardaki 5 ilmek haroşamız haroşa olarak örülecek. Topuk bölümünde de model bütünlüğü sağlansın diye 5 haroşamı ördüm. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 5 haroşamı örmüştüm. Şu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ilmeğimi ördüm. 26. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 25 ilmek ördüm. 26. da kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 6 ilmek kaldı. Buradaki 6 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek. Böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Bakın arka yüzdeyim. Bu ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 5 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 5 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa düz olarak örüyorum hanımlar. Geri döndüm, tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani 25 ilmek öreceğiz. 26. ilmekte kesimimizi yapacağız. 5 haroşamı ördüm, sayarak gideceğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26. ilmeğime geldim. Şu öndeki ikisini alıyorum. İkisini birlikte keserek ördüm. Bir önceki sırada şu arada 6 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 5 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 25 ilmeği öreceğiz. 26.da kesim yapacağız. Biz bu işleme bu arada kalan 5 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu aradaki son 5 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 26 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. Elinize uygun herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Tığ numarası çok da önemli değil. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemi bu şekilde yapılıyor. Her iki patiğimizin topuğu kesimi de aynı yönde, aynı şekilde yapılıyor hanımlar. Ve her iki şişteki ilmek sayıları da eşit olduğu için ilmek sayıları kesim sonunda aynı anda bitiyor. Bu şekilde.
kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topladım. Buraya şöyle bir tane bir zincir çekiyorum. Şöyle bakın, topuğumuzu yaptık. Gizli kesim olduğu için ayakta şöyle duracak. Hiç izi bile belli olmuyor. Şimdi hanımlar, bir de patiğimin kenarına bu şekilde kenar oyası yaptım. Sizler böyle sade de kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi kenar oyası yapmak isterseniz de hemen yapılışını göstereceğim. Öncelikle hanımlar, hemen bir önündeki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batıyorum. Şöyle bir sık iğne yapıyorum. Şimdi 3 zincir çekeceğim. Sık iğnenin içine girerek şöyle bu zinciri topluyorum. Buraya şöyle bir kirpik oluşturuyorum. Ardından önündeki hemen sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Bu şekilde. Şimdi bir ikincisini yapalım. Önce sık iğne yapacağız. Bir öndeki bakın sıradaki kenar ilmek yerine batarak şöyle sık iğnemi yaptım. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak şöyle zinciri topladım. Yani buraya bir kirpik oluşturdum. Hemen önündeki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi buraya sabitledim. Bakın ikinciyi de yaptık. Şimdi üçüncüyü yapalım. Önce sıradaki kenar ilmek yerine batarak sık iğnemi yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak şöyle zinciri topladım. Buraya bir kirpik oluşturdum ve önündeki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitledim. Yeniden bakın sık iğne yapıyorum. Önce sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Sık iğnenin içine batarak şöyle zinciri buraya kirpik haline getiriyoruz. Ardından sıradaki kenar ilmek yerine batarak bu kirpiği sabitliyoruz. 4 tanesini birlikte yaptık. Kenar oyamızı bu şekilde yaptım hanımlar ben. Biz bu işleme şu şekilde dolanacağız. İlk başladığımız yere kadar bakın patiğimizin çevresini şöyle dolanacağız. İlk başladığımız yere kadar kenar oyamızı yapacağız. Şimdi hep birlikte kenar oyamızı tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım. Patiğimin çevresini şöyle dolandım. En son şuraya bir tane zincir çekiyorum ve artık şu ipimi de keseceğim. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Patiğimize bir bütün olarak bakalım nasıl oldu. Bakın şöyle gizleyerek şu ipimin ucunu şöyle bak sıkılayarak gizliyorum. Hanımlar, fark ettiyseniz patiğimizde hiç ip kırma olayı falan olmadı. Başladık ve bitirdik. Bu tarz patikleri çok seviyorum. El oyalamıyor. İkide bir böyle ip kesip bağlamadığımız için de kopuk kopuk olmuyor içi. Gayet rahat oluyor. Bakın hanımlar, patiğimiz şöyle. Gördüğünüz gibi gayet esnek, çok güzel, çok şık oldu. Bir de manken ayağımıza giydireyim. Patiğimize öyle bakalım. 5 şiş patik bilmeyen hanımlar için gayet güzel bir model oldu. 5 şiş patik görüntüsünde rahat, kullanışlı bir model. Ayrıca dikiş olmadığı için de çok kullanışlı, ayağa batmaz, rahat olur. Güzel bir patik yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Evet hanımlar, işte manken ayağımıza da giydirdim. Patiğimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi patiğimizin hemen sağını solunu bakın, topuk bölümü, gizli kesim, arkası modelimiz bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.